Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tek bir state objesi ile form yönetimi nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Ben basit bir form oluşturdum. Haydi gelin başlayalım. Şimdi benim buradaki tek bir state'ten kastım ne? Öncelikle bir form yapısı oluşturulduğunda insanlar kolaya kaçmak adına şöyle bir yol izliyorlar. Halbuki işte kolay değil. Bence daha zor ve yanlış bir yol. Ama gösterelim. Mesela burada benim 6 tane input'um var ve her birindeki değerleri ben alacağım ve elde etmek istiyorum. Geliyorum. İlki için bir tane state oluşturuyorum. Const name dedim. Geliyorum. Set name dedim. Hemen burada use state'imi açıyorum. Tabii ki import ediliyor. Geliyorum burada. Hemen on change'inde ne yapıyorum? Fonksiyonumu açıyorum ve set name diyerek burada target event'ın hedefindeki değeri yani event target nokta value yerleştiriyorum. İkincisinden de alacağım. Ne yapıyorum? Gene gidiyorum. Const. Bu sefer de surname olsun. Set surname diyorum. Use state'imi açıyorum. Geliyorum. Yine aynı işlevi yapıyorum. Bakın hep aynı şey. Aynı şey. Aynı şey. On change dedim. Dedim. Geldim burada. Set surname deyip böyle uğraşıp didiniyorum. Düşünün ki burada projenizin ihtiyacına göre daha fazla input olduğunu. 6 değil de 20 tane input'un var. Ne yapacaksınız? Her seferinde gelip bunları tek ayrı state mi açacaksınız? Tabii ki buna gerek yok. JavaScript'te split operatörü denilen çok güzel bir operatörümüz var arkadaşlar. Bu split operatörünü kullanarak bunları tutup böyle ayrı ayrı değişkenlerde tutayım. En son butona tıklandığında veya on submit'te ben bunları işte bir objeye çevireyim, öyle göndereyim gibi dertleriniz ortadan kalkıyor. Direkt olarak tek bir obje üzerinde buradaki bütün verileri toparlayabiliyorsunuz. Bunun iki tane yöntem var. Birincisiyle başlayalım. Geleyim şunları bir sileyim. Şu on change'lerim, hatta on change'in birini daha sileyim. Ya da yanmasın kırmızı, ikisini de silelim. Geliyorum. Tek bir obje oluşturacağım. Bakın. Const dedim. Ne olsun ismi? Data olsun. Set data olarak bunu belirliyorum. Use state'imi açtım ve bunu bir boş obje olarak belirliyorum arkadaşlar. Bunu boş bir obje belirledikten sonra bunu istersek içerisine verilerle de doldurabiliriz. Onu da birazdan gösterelim. Şu anlık boş olması yeterli konuyu anlayabilmek adına. Benim burada boş bir objem var. Ve benim ihtiyacım olan şey ne? Buradaki bütün verileri bu objenin içerisine yerleştirmek. Dediğim üzere JavaScript'te bizim split operatör dediğimiz çok güzel objelerde ve listelerde kopyalama yapabildiğimiz çok güzel bir operatörümüz var. Bunun yardımı ile geliyorum. OnChange'imi açtım. Yine fonksiyonumu oluşturuyorum. Ve gelip burada diyorum ki derdim ne? Datayı güncellemek, öyle değil mi? Set data dedim. Parantezimi açtım. İçerisine bir obje parantezi koyuyorum. Bakın split operatörümü yerleştirerek diyorum ki datanın içerisinde daha önce var olan bir veri varsa o verileri koru. Kopyala ve sakla. Elinde tut. Ve içerisine şunu yerleştir diyorum. Mesela bunu ne diye API'de sallıyorum. Username olarak karşılanıyor. Sizin de böyle karşılanması istedim. Username diyorum ve geliyorum nokta target nokta value dedim. Aynı şekilde geliyorum. Hatta bunları bir görelim. Şuraya gelelim. Hızlı hızlı gitmeyelim. On click diyelim. Diyelim ki handle click olsun. Ve şurada hemen const handle click diyelim. Hop. Console.log'umuzda gidelim. Data verimizi bir görelim. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Gelelim. Şöyle bir refresh atalım. İsim. Enes dedim. Tabi şey almadık. Durdurmadık. Nokta prevent default diyelim. Yenileme yaptığı için göremedik. Enes diyorum. Gönder diyorum. Hop bakın object halinde gördüğünüz üzere ne yaptı? Yerleşmiş oldu. Bakın bir objenin içerisinde username property'si oluşturdu ve onun değerini Enes olarak belirledi.
Aynı işlevi gelip diğerleri için de gerçekleştirebilirim. Yine gelip onChange yazıyorum. Ve gelip burada event'ımı alıyorum. Yine setData. SetData'nın içerisine obje parantezimi açtım. Ve artık benim elimde ne var? NS değeri var, öyle değil mi? Diyorum ki bu NS değerini kaybetme. Kopyala arkadaşım, elinde tut. Ve bu sefer de tut surname diye bir property oluştur. Ve ona da event'ın hedefindeki value değerimizi yazdır diyorum. Ve gelip baktığımız zaman mesela şu an NS var. Buraya da Kabataş diyelim. Göndere bastığım zaman hop, gördüğünüz üzere bütün değerlerimi tek tek içerisine yerleştirebilirim. Bunu hepsi için yapabiliriz. Bu şekilde çoğaltabiliriz. Bunun avantajı nedir? Gördüğünüz üzere tek bir obje üzerinde belirtti ve ben API'me bunu gönderirken direkt olarak obje halinde olduğu için bu data değişkenini direkt olarak iletebilirim. Ve demin en başta bahsetmiştim. Bunun içerisinde default veriler de olabilir. Veya parametreleri daha öncesinde bunun içerisinde belirtebilirsiniz. Mesela buraya bir isActive verisi vardır. En başta true gitmesi gerekiyordur. Siz bunu burada true olarak ayarlarsınız. Bu veriyi burada saklı kalır. Tabii ki şunu küçük harfle yazmam lazım. Mesela bu veri içerisinde barınıyorken gelelim Enes Kabataş diyebilirim. Göndere bastım. Oradaki veriniz de sizin için saklanmaya devam eder. Hani default olarak en başta belirli değerler göndermek istiyorsanız sabit değerleriniz vardır. İçerisinde işte bir ID çekiyorsunuzdur. Bu ID sabit olarak gönderilmesi gerekiyordur. ID değerini buraya yerleştirirseniz diğer değerleri buradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu bir yöntem. Ve bir diğer yöntem ise bu biraz daha kullanışlı. Nasıl yapıyoruz? Yine burada data verimiz bizim için bekleyebilir. Burada ekstradan bir şey kullanacağım. Burayı artık siliyorum. Ekstradan bir fonksiyon kullanıyorum. Peki bu ekstra fonksiyonu kullanmamdaki amaç ne olacak? Hemen bakalım. Const güncelle adında bir arrow function açıyorum. Buraya da gelelim. Console logomuzu bir koyalım. Şimdi buradan event'ımızı yakalayacağız ve bu onChange'lerimizin içeriğine bu güncelle metodunu yerleştiriyorum. Bakın hiçbir şey yapmadım. Sadece onChange'e bu güncelleyi yerleştirdim. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Ben buradan event üzerinden biz verileri yakalarken ne yapıyoruz? Nokta target nokta value diye yakalıyoruz, öyle değil mi? Yani ben buraya geldiğimde burada event'ı yakaladığımda target'tan input'u yakalıyorum, value'yu yakalayabiliyorum. Ben burada value'yu yakalayabildiğim gibi arkadaşlar hızlıca bulabilirsem göstereceğim. Evet. Name'i de yakalayabilirim. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Şu işimize yarıyor. Şimdi ben burada metodumu yazdım. Bakın. Dedim. Event'ımı da yakaladım. Burada tek yapmam gereken şey şu. Ben bu objenin içerisine yerleştirmem gereken veriler ne? Benim API'm benden hangi değerleri istiyor? Geliyorum name'ime yazıyorum. Mesela username bekliyor benden. Mesela name diyorum. Surname bekliyor. Bak tek yaptığım şey name belirlemek. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Name diyorum. Bu neymiş? Numaraymış. İşte phone diye bir veri de numaralarım saklanacak. Name. Bu tabi sizin API'nize göre değişiklik gösterebilir. Ben örneklendirme yapıyorum. API'nizin sistem beklediği şey ne? Değerler ne? Bunları geliyorum buraya. Name olarak belirliyorum. Ve password 1 olsun. Şimdi uğraşmayalım uzun uzun. Tek yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Ben dediğim üzere event'ın gelip target'ını yakalayabiliyorsam name'ini de yakalayabilirim. Bu bana ne sağlar? Bu bana şunu sağlar arkadaşlar. Ben bu güncelle metodu içerisinde gelirim, derim ki sen benim set data verimi al. İçerisine obje parantezimi aç. Obje parantezini açtıktan sonra split operatörüyle beraber benim datamın içerisindeki bütün verileri içeriğinde sakla. Ve bir köşeli parantez yardımıyla nokta target nokta name'i al
ve o name'e karşılık da o anki e nokta target nokta value'yu yazdır. Bakın gördüğünüz üzere ne yapmış oldum? Tek bir set metodu kullandım ve tek bir fonksiyonla ben artık bütün verilerimi alabilirim. Yani bundan sonra tek yapmam gereken şey bunların on change'ine gelip benim buradaki güncelle fonksiyonunu yerleştirmek olacak. Hemen hızlıca şöyle bir yerleştirelim. Kaydedelim ve gelelim burayı bir görelim. Yeniliyorum. Enes dedim. Gönder dedim. Geliyor. Kabataş dedim. Gönder dedim. Geliyor. Numara 11111 düştü. E-postaya bir şeyler salladım. Düştü. Parolaya 1 2 3 4 dedim. Bakalım gelmiş mi? Evet. Parola tekrar 1 2 3 4 dedim. Gönderdim ve geldi. Ve gördüğünüz üzere yaptığım tek şey ne oldu arkadaşlar? Tek bir güncelle fonksiyonu, tek bir set fonksiyonuyla beraber ben elimde isterse 100 tane input olsun, 100'ünün de verisini tek bir fonksiyon özelinde ne yapmış oldum? Yönetmiş oldum. Tutup da burada input kadar tek tek gideyim state açayım, o state'i gideyim sonra objeyi yerleştireyim gibi uğraşlara girmenize gerek yok. Tek bir obje ile React üzerinde bunu basit bir şekilde tek bir fonksiyonla beraber gördüğünüz üzere yönetebilirsiniz. İsterseniz burada 500 tane inputunuz olsun. Inputların sadece on change'ine gidip şu fonksiyonu vermeniz artık bu dakikadan sonra sizin için yeterli olacaktır. Bu tarz React ile alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. İstediğiniz bir konu varsa aşağıya yorum yazabilirsiniz. İsterseniz eğitim videoları da hazırlayabilirim. Bu tarz istekleriniz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.